Şimdi sana YouTube'la ilgili çok kişinin bilmediği bir gerçeği söyleyeceğim. Bir izleyici senin videona abone olmadan sadece birkaç dakika izleyip like attığında YouTube senin bir sonraki videonu o kişiye özellikle önermeye başlar. Peki bu nasıl oluyor? Abone bile olmayan bir izleyici YouTube algoritmasında nasıl öncelikli izleyici haline geliyor? Bu videoda sana YouTube'un izleyiciyi adım adım nasıl takip ettiğini ve videolarının neden önerildiğini ya da neden gömüldüğünü net örneklerle anlatacağım. Eğer videolarım izleniyor ama büyümüyor diyorsan bu videonun sonunda sebebini net şekilde öğreneceksin. YouTube'da etkileşim ne demektir? Önce netleştirelim arkadaşlar. YouTube'a göre etkileşim sadece like atmak, yorum yazmak değildir. YouTube etkileşimi 4 ana başlıkla okur. Videonun izlenme süresi, like, dislike, yorum ve yorumlara cevap, video sonrası davranış. Şimdi bunları tek tek ve detaylı şekilde açıyorum. İzlenme süresiyle başlayalım. YouTube için en değerli etkileşim izlenme süresidir. Bir izleyici senin videona tıklıyorsa ve videonun içerisinde kalıyorsa, yani o videoyu ona izlettirebiliyorsan, YouTube şunu der: bu içerik ilgiyi tutabiliyor. YouTube'un özellikle baktığı 3 kritik noktadan bahsedeceğim. İlk 30 saniye girişi. İzleyici burada kaçıyorsa video büyük bir darbe alır. Yani senin videon ne kadar iyi bir video olursa olsun, videonun ilk 30 saniyesi güçlü değilse like ve yorum senin videonu kurtarmaz. Yani bu konu 2026 YouTube algoritmasında en çok dikkat etmeniz gereken konu arkadaşlar. Artık YouTube eskisi gibi değil. İlk 30 saniyede ne olursa olsun, hangi niş üzerinde videolar üretiyorsan üret, dini bir kanalda olsan sen ilk 30 saniyede izleyiciyi kancalamak, video içerisinde tutmak zorundasın. YouTube'un özellikle baktığı 3 kritik noktadan bir diğeri ortalama izlenme yüzdesi. Tamamen örnek veriyorum. 10 dakikalık bir videoda izleyici senin videonun 2 dakikasını izliyorsa videon zayıf video olur. 3 ila 4 dakika arasında izlenme alıyorsan videon ortalama bir video olur. Eğer sen 10 dakikalık bir videoda izleyiciyi en az 5 artı dakika tutarsan bu YouTube'un en güçlü sinyalidir. Yani ortalama görüntülenme yüzden %50'nin üzerinde olursa senin videon aktif olarak sürekli öneri sistemi tarafından önerilecektir. Yani izlenmeleri sürekli artacaktır. Üçüncü kritik noktamıza gelelim: geri sarma. YouTube için en çok güçlü sinyallerden birisidir arkadaşlar. Bakın, izleyici sizin videonuzu eğer izlerken geri sararsa, aynı yeri sürekli izlerse, burada görmüş olduğunuz grafikte yukarıya dalgalanmalar olacaktır. Ve çok fazla yukarıya dalgalanması olan bir YouTube videosu YouTube tarafından çok önemli bir içerik olarak algılanır. Öneri sistemi sizin videonuzu sürekli yüksek kitlelere önermeye başlar. Bu çok gizli bir bilgidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda neler yapabileceğiniz de tamamen sizin nişinize bağlı, size bağlı. Örnek veriyorum, bir oyun kanalısındır. Yani çok kritik bir sahne vardır. Çok güzel oynadığın bir sahneyi bol bol editlerle izleyicilerine sunarsın ve senin izleyicilerin orayı izlerken burada yüksek dalgalanmalar görürsen, anla ki izleyicilerini sürekli geriye sarıp orayı izlemiş ya da orada videondan hiçbir şekilde ayrılmamış. Özet olarak izlenme süresi eşittir YouTube için etkileşimin temeli. Peki şimdi gelelim, etkileşim YouTube için ne kadar önemli, ne kadar değerli? Yani videoya atılan like'lar, videolarınıza yapılan yorumlar videolarınızı nasıl etkiler? Sizlerle birlikte bu konunun detayına inmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir konu. Bunu abartısız söylüyorum, bütün içerik üreticilerinin bilmesi gerekiyor. Şimdi like YouTube'a şunu söyler: bu video izleyiciyi tatmin etti. Tamam mı? Bunu öncelikle unutmayalım. Videoya atılan beğeniler YouTube'a videonun beğenildiğine dair sinyaller gönderir. Fakat burada çok kritik bir detay var. Bunu işte kimse bilmiyor arkadaşlar. Like'ın ne zaman atıldığı. Evet arkadaşlar, ne alaka dediğinizi duyar gibiyim ama like'ın ne zaman atıldığı çok önemli bir detaydır. Önceki yapmış olduğum bir eğitim videosunda bu konuyu aslında üstten bir şekilde anlattım. Detayına inmedim. Etkileşim sinyalleri alaka düzeyini belirlemek açısından önemli bir yöntemdir. Evet, bundan bahsettik. Kullanıcılardan alınan toplam etkileşim sinyalleri de bu kapsamda değerlendirilir. Örneğin belirli bir sorgu için belirli bir videonun izlenme süresini inceleyerek diğer kullanıcıların videoyu sorgu kapsamında değerlendirip değerlendirmediğini de belirleyebiliriz diyor. Yani YouTube kısacası diyor ki, senin aklının hayalinin erişemeyeceği her türlü analizi ben yapıyorum diyor. İzleyici diyor senin videonun kaçıncı dakikasında senin videonu beğenmiş, senin videonun etkileyici kısımları nereler, bütün hepsini ben tespit ediyorum diyor. Ama bu bahsettiğim konuyu zaten YouTube kendisi yardım platformunda içerik üreticileri için açıklıyor. Videolar için atılan en güçlü like sizin videonuzun toplam süresinin
%30'u %60'ı izlendikten sonra atılan like'lardır. Yani izleyici eğer senin videona geldiğinde videonun başlarında daha ilk 30 saniye bile dolmadan videonuza like atıyorsa, yani videonuzu beğeniyorsa, bu YouTube için zayıf bir sinyaldir. Yani senin bu şekilde almış olacağın 200 tane like videonun %30'u %60'ı izlendikten sonra alınan 20 tane like kadar kıymetli değildir. Dolayısıyla birçok içerik üreticileri bu konuda nasıl bir hata yapıyor? Buna da tekrar değineyim. Şimdi izleyici senin videona girdi. Ne kanalı olursan ol, tamam mı? İlk 10 saniyede işte arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. İşte nasılsınız, iyi misiniz vesaire vesaire. Videoya geçmeden önce ufak bir like'ınızı bırakırsanız çok sevinirim. Mesela. Tamam da kardeşim, videonun başlarında atılan like'lar zayıf sinyaller gönderir. Senin içeriğin için bir önem arz etmiyor. İşte bu konunun detayını içerik üreticileri bilmediği için almış olduğunuz like'ın bir değeri kalmıyor arkadaşlar. Öneri sistemine güçlü sinyaller gönderemiyorsunuz. Bir diğer konu yorum. YouTube için aktif ilgi demektir. Çünkü izleyici video izlemeyi bırakır, düşünür, zaman harcar, tepki verir. YouTube'un yorumlarda özellikle sevdiği şeyler uzun yorumlardır. Yani izleyicileriniz bu şekilde bana gelen yorumlar gibi uzun uzun yorumlar yazıyorsa, soru içeren yorumlar yazıyorsa ve en önemlisi sen bunları yanıtlıyorsan, bakın bu çok önemli bir detaydır. Sen bu yorumları yanıtlıyorsan, yardımcı oluyorsan, algoritma sizin kanalınızı güçlü bir içerik üreticisi olarak işaretler ve özellikle sen tekrar video yüklediğinde YouTube'a bu uzun yorumu yazan kişiye senin videon kesinlikle önerilecektir. Yani senin kanalına abone bile olmasa, senin kanalındaki videoların hiçbirine like ve beğeni bile atmıyor olsa, garantili bir şekilde bu kişiye senin videon önerilecektir. Çünkü bu kişi senin videona uzun bir yorum yazmış ve sen bu yorumu cevaplamışsın. Bu bir. İkincisi, sen bir yorumu cevapladığın zaman o yorumu yazan kişi senin videona bir tane daha yorum yazabilir. Bakın, sen yorum yazdığın için senin yorumuna karşılık olarak teşekkür ederim yazması bile senin videon için ikinci bir etkileşimdir. Yani sen bir kişiden 2 tane etkileşim almış oluyorsun. O yüzden arkadaşlar bakın, birçok küçük kanalın gelişme yolunda yaptığı hatadır yorumları cevaplamamak. Alan el veren elden üstündür arkadaşlar. İzleyicilerinizle, kitlenizle ilgilenin. Bu en çok size yarar sağlar. Peki en önemli konulardan birine daha gelelim. Şimdi izleyici sizin videonuzu açtı, izledi, like attı, yorum yazdı, neyse ne. En gizli bilgiyi en sona sakladım arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi video sonrası davranış. Şimdi video sonrası davranış nedir? Algoritma tarafından neden bu kadar önemlidir? Bunlardan bahsedelim. Belki de bu bilgiyi ilk defa duyacaksınız. Çünkü birçok eğitim kanalının bilmediği, bilenlerin de genel olarak sizlere aktarmadığı gizli detaylardan biridir. YouTube algoritması her zaman şuna bakar. Şimdi bir izleyici bir videoyu izledikten sonra başka videolar açtı mı? Senin başka videolarını izledi mi'den ziyade aynı zamanda senin olmayan başka videolar da izledi mi? Bu da çok önemli. Yani şu şekilde özet vereyim ve konuyu olabildiğince anlayacağınız şekilde açayım. İzleyici YouTube'da kalmaya devam etti mi? Eğer izleyici videodan çıkıp başka videonu izliyorsa ya da başka videolar izliyorsa, YouTube algoritması şunu söyler: bu kanal izleyiciyi platformda tutabiliyor. Ve emin olun, bu da öneri sistemini en çok tetikleyen konulardan birisidir arkadaşlar. Bakın, birçok kanal bu konuda şöyle bir hata yapıyor arkadaşlar. Bir video paylaşıyor, tamam mı? Diyelim ki 20-30 kişilik bir arkadaş kitlesi var. Sallıyor WhatsApp gruplarından veya arkadaşlarına tek tek özelden atıyor. Diyor ki kanka şu videoyu izlesene. Sana zahmet bir tane de like bırak diyor. Arkadaşı videoya tıklıyor. Videoya bir tane like bırakıyor ve videodan çıkıyor gidiyor. Tamamen YouTube'dan çıkıyor. Ve bu içerik üreticisi zannediyor ki tamam, benim like sayım yükseliyor. Bu bana fayda sağladı. Aslında kanalına çok büyük bir zarar verdi, farkında değil. Bir kere birincisi, senin arkadaşın o videoya tıkladı. Bir tane beğeni atmak uğruna videona tıkladı ve videondan direkt çıktı gitti. Senin ortalama izlenme yüzden düştü. Çünkü sadece beğeni bırakmak için o videoya tıkladı ve videondan kaçıp gitti. Bu birinci en büyük kritik zarar. İkincisi, videona tıklayan arkadaşın YouTube'u terk etti. Tamam mı? Sadece videonu değil, komple YouTube'dan çıktı. Dolayısıyla arkadaşlar, izlenme ortalamam düşmesin, arkadaşıma videomu attım ama sonuna kadar izlettirip beğendirttim videoyu mantığıyla da ilerleseniz, arkadaşın senin videondan çıktıktan sonra YouTube'dan çıkacağı için algoritma bu kanal izleyiciyi platformda tutamıyor sinyalleri verir. Dolayısıyla öneri sistemi senin videolarını zayıf video olarak görür. YouTube'da videolar etkileşim aldığı için değil, doğru etkileşim aldığı için önerilir. Her zaman videolarımda bas bas bağırıyorum. Arkadaşlarınıza videolar izlettirmeyin. Ailenize, eşinize, dostunuza kanalınızı önermeyin. YouTube'da en değerli şey organik kitledir arkadaşlar. Sizi severek takip eden insanlardır. Kanalınıza yapay izlenme yapmayın. Sen her şeyi yapabilirsin ama YouTube'u kandıramazsın. Bunu asla unutma. YouTube platformu kanalına yapay izleyici çektiğini anlayamayacak kadar kör bir platform değil. Dolayısıyla sonuca gelelim. İzlenme süresi yoksa like işe yaramaz.
yorum yoksa video konuşulmaz. Video sonrası izlenme yoksa kanal büyümez. YouTube'un sevdiği şey basit. İzleyiciyi tutan ve konuşturan içerik. Evet, Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak ve bana destek olabilmek adına kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.